Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş yöresine ait nefis bir el açması börek tarifiyle geldim. Mayasız kömbe yapacağız. Yiyen herkesin asla vazgeçemediği çok farklı, çok lezzetli bir börek. Buyurun, sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Öncelikle böreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayacağız. 6 su bardağı unumuzu derince bir kabımızın içerisine alalım. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker. Ben esmer şeker kullandım. Normal şeker de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su. Yani soğuğa yakın bir ılık su kullandım arkadaşlar. Malzemelerin hepsini unumuzun üzerine aktardıktan sonra mutfak şefinde ben bu şekilde yoğuruyorum. Eğer elde yoğuracaksanız tüm malzemeleri bu şekilde unun içerisine aldıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuralım. Yoğurdun sululuk oranına göre miktarı değişebilir. Un alma miktarı. İsterseniz su miktarını eğer elde yoğuracaksanız son yarım bardağını azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Mutfak şefinde 7-8 dakika pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğurdum. Kıvamı bu şekilde olacak. Çok sert bir hamur olmayacak, çok yumuşak da bir hamur olmayacak. Ele yapışmayan pürüzsüz bir hamuru elde ettik arkadaşlar. Hamurumuzu şöyle bir toparlayacağım ve üzerine streç folyo ile kapatıp hamurumuzu bir yarım saat dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken hemen böreğimizin diğer aşamalarına geçelim. İç harcımız için 2 büyük boy kuru soğan, 3 orta boy patatesi haşlayarak bu şekilde rendeleyelim ve püre haline getirelim. Patatesleri bu şekilde kolayca rendeleyerek püre haline getirebilirsiniz. Patatesimiz hazır. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ederek karıştıralım ve kenara alalım. Patatesi kenara alalım ve diğer taraftan 2 büyük boy kuru soğanımızı küçük küçük doğrayalım. Soğanları ben bu şekilde elde doğruyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz tahtada da doğrayabilirsiniz. Olabildiğince tüm aşamalarıyla sizlere en detaylı şekilde böreğimizin tüm aşamalarını göstereceğim. Soğanlarımızın doğrama aşaması tamamlandıktan sonra 300 gram dana kıymamızı tavamıza alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra 3-4 yemek kaşığı soğuk su ilave edelim. Ve kısık ateşte etin suyu tamamen çekilene kadar etimizi kavuralım. Eti karıştırırken kaşığın alt kısmıyla bastırarak eti karıştıralım ki topaklanma olmasın. Etin suyu tamamen çekildi. Bu aşamada kuru soğanları ilave edebiliriz. Doğramış olduğumuz 2 büyük boy kuru soğanımızı ilave edelim. Ve üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra soğanları birazcık kavuralım. Daha sonra baharatını ilave edeceğiz. 3-4 dakika soğanlar kavrulduktan sonra baharatını ilave edeceğiz. Baharat olarak reyhan kullanacağız. Reyhan inanılmaz bir lezzet katıyor kömbe arkadaşlar. Eğer reyhan sevmiyorsanız sadece pul biber ilave etmeniz yeterli olacaktır. 2 tatlı kaşığı reyhan ve 1,5 tatlı kaşığı pul biber ilave ettikten sonra tekrar harcımızı karıştırarak
Bir miktar daha kavuralım. 3-4 dakika bu şekilde tekrar harcımızı kavurduktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bu aşamaya dikkat edelim arkadaşlar. Patatesi ilave edeceğimiz için biraz harcımızın yağlı olması gerekiyor. Harcımız tamamen kavrulduktan sonra, yani soğanlar piştikten sonra patatesleri ilave edelim. Bu aşamada ocağın altını kapatıp patatesleri tamamen etle birbirine geçene kadar karıştıralım ve harcımızı soğumaya bırakalım. Ocağın altı tamamen kapalı bu aşamada. Harcımız hazır. Harcımızı soğumaya bırakalım. Rengini görüyorsunuz. Nefis bir iç harcı. Mutlaka tüm böreklerinizde bu iç harcını denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan tepsimizi katı yağla yağlayarak hazırlayalım. Tepsiyi sıvı yağla yağlamayalım arkadaşlar. Aksi takdirde hamurunuzu açtıktan sonra tepsinin ortasına doğru kayma yapar. Onu da hatırlatmadan geçmek istemedim. Hamurumuzu masamıza alalım ve iki eşit parçaya ayırarak beze haline getirelim. Bezemizin birini üzerine kapatarak kenara alalım ve diğer bezemizi elimizle biraz açtıktan sonra altını üstünü unlayarak ilk etapta birazcık açalım. Daha sonra oklavayla hamurumuzu çevire çevire açalım. Bezeler çok büyük olduğu için ilk etapta bu şekilde çevire çevire açalım. Daha sonra oklavaya sararak veya sarmadan da tepsi büyüklüğünde hamurunuzu açabilirsiniz. Bu aşamaları hiç kesmedim arkadaşlar. Yani herkesin açabileceği kolaylıkta çok farklı bir el açması börek. İnanılmaz da lezzeti var. Mutlaka ama mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Maraş yöresine ait yöresel inanılmaz bir lezzet. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hamurumuzu ara ara unlayarak bu şekilde açalım. Çok fazla unlamayın arkadaşlar. Azar azar un serperek hamurumuzu bu kalınlıkta açalım. Daha sonra oklavaya bu şekilde sıkı olmayacak şekilde sararak yerleştirelim. Tepsinin büyüklüğünde bu şekilde açtım ve kenarlarını çekiştirerek tepsinin tamamını kaplayacak şekilde hamurumuzu yerleştirelim. Kenarlarında fazlalık olursa bir bıçak yardımıyla fazlalıklarını alalım. Hamurumuzu tepsiye aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz iç harcımızı hamurumuzun üzerine kaşık yardımıyla yayalım. İç harcının soğuk olmasına dikkat edelim. Yani sıcak olursa hamurumuzu yumuşatır. İç harcını yerleştirdikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı harcımızın üzerine gezdirelim ve tepsimizi kenara alalım. Diğer taraftan diğer hamurumuzda açma işlemine geçelim. Yağ miktarını olabildiğince verdiğim ölçülerde kullanırsanız arkadaşlar çok daha lezzetli olur kömbeniz. Yani kömbe biraz yağlı olursa çok çok lezzetli oluyor. Diğer bezemizi de bu şekilde açarak işlemi tamamlayalım. Diğer bezemizi açtıktan sonra bu şekilde tepsimize yerleştirelim. Hamurumuzu çekiştirerek kenarlarını eşit olacak şekilde bu şekilde yerleştirelim. Fazlalıklarını yine bıçak yardımıyla alalım ve parmak uçlarımızda kenarlarına bastırarak iç harcının çıkmaması için kenarlarına bastırarak işlemi tamamlayalım. Kömbemizin yüzeyine sürmek için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yumurta sarısını karıştırarak kömbemizin yüzeyine süreceğiz. Kömbenin özelliği arkadaşlar orta kısmını mutlaka bu şekilde
parmağınızla hafif açarak delmeniz. Yani bu kömbenin özelliği. Hazırlamış olduğumuz yumurta sarısını böreğimizin üzerine sürelim. Ve 200 derecede kömbemiz ilk 7 dakika piştikten sonra dilimleme işlemine geçeceğiz. Kömbemizi 7 dakika pişirdikten sonra daha sonra bu şekilde dilimleyelim. Kömbemizi dilimledikten sonra tekrar fırına vereceğiz. Ortalama 20-25 dakikada pişiyor. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Yani fırınınız çok yüksek ısıdaysa, yani çok hızlı pişiriyorsa bunu 190 dereceye düşürebilirsiniz. Eğer çok yavaş pişiriyorsa 220 dereceye kadar da ısı derecesini ayarlayabilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra tekrar bıçakla dilimlemiş olduğumuz kısımlardan geçelim ve sunum için hemen kömbemizi hazırlayalım arkadaşlar. İnanılmaz bir kokusu var, inanılmaz bir lezzeti var. Kömbemizin sunumunu izlerken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Kömbemizin iç dokusunu da sizlere yakın çekimde göstermek istiyorum. İnanılmaz bir kokusu var, inanılmaz bir lezzeti var. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Çok farklı, çok lezzetli bir börek tarifi hazırladım sizlere. Yöresel bir börek. İnşallah sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.